Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün sizlere YouTube kanalımızda en çok havlamaya yatkın olan köpek ırklarının hangileri olduğu ve de köpeklerin neden havladıkları konularında bilgi vermek istiyorum. Birincisi, biliyorsunuz köpekler için havlamak tıpkı biz insanların konuşması gibi bir komünikasyon yöntemi. Yani köpekler için doğal olan bir davranış, havlama davranışı. Ama çoğunlukla hayvan sahiplerinin, köpek sahiplerinin zaman zaman başlarına dert olan bir problem olarak görülen bir şey, havlama davranışı. Aslında düşündüğümüzde bu doğal davranış, yani köpek tarafından gösterilen doğal davranış, eğer toplu yaşanılan ortamlarda gerçekleşiyorsa hayvan sahibi için istenmeyen davranışa dönüşüyor. Aslında bu bir davranış problemi olmuyor çoğunlukla. Şikayetle gelen insanlarda, köpek sahiplerinde bir davranış problemi değil, aslında bir istenmeyen davranış. Çünkü havlamak birçok köpek için doğal bir komünikasyon yöntemi ya da duygu durum ifade etme yöntemi. Şimdi köpekler neden havlar? Birincisi, birbirleriyle tepkimeye girmek ve birbirleriyle komünikasyon hedefli olarak ya da köpeğin duygu durumunu ifade etmek hedefli olarak. İşte yabancı biri gördüğünde kimsin sen demek hedefli olarak havlayabilir köpek. Bölgesinde olan bir köpek, yani çevrili bir alanda kendi teritorisinde olan bir köpek kendi bölgesine yaklaşan kişiye alan savunması hedefli olarak havlayabilir. Doğru egzersiz edilmeyen, yeterli egzersiz edilmeyen, evde çok yalnız bırakılan köpeklerde havlama, uluma davranışı gözlemlenebilir ki biliyorsunuz uluma davranışının altında çağrı, yani yalnızlık, toplanma, yalnızlığın sona ermesi ve toplanma çağrısı hedefi vardır. Tıpkı Ortakada'dan köken alan kurtların yaptığı gibi. O yüzden doğru düzgün egzersiz edilmeyen, evde yalnız kalmaya organize edilmemiş, alıştırılmamış ve aşırı obsesif şekilde ilişkiyle yetiştirilmiş olan köpeklerde sıklıkla gözlemlediğimiz ayrılık anksiyetesi, ayrılık hezeyanı veyahut da separatif anksiyete diye bilinen olgudaki havlamalar, ağlamalar ve ulumalar ve birçok insanın köpeğinden ayrılmasına sebebiyet veren, ki bu konuda bir videomuz daha var, izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Bu da köpeğin duygu durumunun bir tepkisi. Aslında hepsinin temeline baktığınız zaman havlamak köpeğin doğal bir davranışı, ama gerekli ihtiyaçlar ya da olması gereken şekilde köpek egzersiz edilmediği ve yaşam modeli oluşturulmadığı takdirde köpeğin bir tepkisi olarak şekilleniyor. Örneğin bağlı tutulan köpekler, zincire bağlanan köpekler sıklıkla havlamaya yatkınlık davranışı gösterirler. Bunun altında yatan sebep de bağlı kalmanın yarattığı tansiyon ve strese gösterilen tepkidir. Dolayısıyla bir köpeğin havlamasının altında mutlaka bir sebep vardır. Durduk yere olacak bir şey değildir ve genellikle de bu sebep insan hatası sonucunda oluşur ve buna bağlı olarak da biz havlamaların çoğunluğunu istenmeyen davranış olarak nitelendiririz. Davranış problemi olarak nitelendirmeyiz ve genellikle de araştırıldığında altında bu davranışların, istenmeyen davranışların hayvan sahibinin yanlış manipülasyonları ya da eksik manipülasyonları yatar. Biraz önce söylediğim egzersiz eksikliği gibi. Tabii köpekler biliyorsunuz seleksiyona uğratılmış canlılardır. Yani insan eliyle yapılan çiftleştirmeler, üretimler ve insan müdahalesiyle ırkların oluşturulması veyahut da ırkların seleksiyonu söz konusu olduğu için bazı ırkların da havlamaya karşı yatkınlığı vardır. Hangi ırklar havlamaya yatkın ırklardır? En başta minyatür şnavzer. Minyatür şnavzerler, daha önceki minyatür şnavzer videomda da anlattığım gibi excessive barking, yani havlamaya olan yatkınlığı yüksek olan bir ırktır. Çünkü bekçilik dürtüsü yüksektir. Çok alert bir köpektir. Küçük boylu olmasına aldanmayın. Bekçiliği çok kuvvetli olan bir köpektir. Ve havlamaya yatkınlığı çok fazladır. O yüzden bu ırkı seçip de ondan sonra benim köpeğim çok havlıyor demek aslında yanlış bir yaklaşım olacaktır. Bunun haricinde Spitz türevi, German Spitz türevi ırklar, bunların içerisine zaman zaman Pomeranianlar da girebilir. Bu ırkın da havlamaya yatkınlığı yüksektir. Yine buna bağlı olarak Sheltie'ler, yani Shetland Sheepdog, Yorkshire Terrier gibi ırkların da küçük ırklar içerisinde havlamaya yatkınlıkları oldukça yüksektir. O yüzden bu ırkları seçerken dikkatli olmak gerekir. Eğer böyle bir risk taşıyorsanız, toplu yaşanılan yerlerde tolerasyonu olmayan insanlarla bir arada yaşıyorsanız bu ırkları seçerken dikkatli olmanız gerekiyor. Büyük ırklar içerisinde de havlamaya yatkınlığı olan ırklar
German Shepherd'lar yani Alman çoban köpekleri havlamaya yatkınlığı olan bölgeci, korumacı, alert köpeklerdir. Bir bahçeye bir Alman çoban köpeği edinip ondan sonra gelen geçen herkese havlıyor demek abesle iştigal olur. Çünkü bu köpeğin zaten işi bu, dürtülenmesi bu yönde, içgüdüsü bu yönde. Yani korumacı tutumu olan bir köpek. Aynı şekilde Malinois'lar yani Belçika çoban köpeklerine sınıfına ait olan Malinois'lar da havlamaya yatkın ırklar içerisindedir. Yine Rough Collie'ler havlamaya yatkın ırklar içerisindedir. Bunun haricinde Samoyedler, Husky'ler yani kuzey ırkı köpekler de uluma, ağlama ve havlamaya yatkın ırklardır. Samoyedler için hangi literatüre bakarsanız bakın ya da Samoyedlere spesifik kitapları okursanız talkative yani konuşkan ırk olarak görebilirsiniz. Bu köpekler genellikle duygu durumlarını ifade etmede havlama, ağlama ve sızlanma şeklinde ses çıkartmaya ve ulumaya yatkınlığı olan ırklardır. O yüzden köpek seçiminde havlamaya yatkınlığı olan ırkları seçerken kendi koşullarınızı düşünerek seçmeniz gerekiyor. Yine Türkiye'nin yerel ırklarından bir tanesi olan Zerdevalarda, Trabzon bölgesine ait olan Zerdeva ırkı köpeklerde havlamaya yatkınlığı olan köpeklerdir. Zaten bu köpek o yüzden yetiştirilir. Bekçilik yapsın, haber versin, tehlikeyi haber versin hedefiyle özellikle bölgecilik konusunda ve çok cesur köpekler olduğu için Zerdevalarda havlamaya yatkın olan köpeklerdir. Yine üstüne basarak söylüyorum. Havlamak köpeğin doğal bir tepkisidir ve bir köpek seçtiğinizde havlamasından şikayetçi oluyorsanız ilk önce bir kendinizi düşünmeniz gerekir. Yani neler yapıyorum, neler yapmıyorum, neyi eksik yapıyorum ve bu köpeğin sıkıntısı ne ki bu kadar havlıyor? Söylediğim gibi bekçilik yapan bir köpeğin havlamasından şikayetçi olursanız bu tuhaf bir şey olur. Çünkü o köpeğin yaratılışı o yönde ve tepkilerinin bu şekilde olması son derece doğal. Ya da doğru düzgün egzersiz etmediğiniz köpeğin ağlaması ve havlamasından şikayetçi oluyorsanız egzersiz etmediğiniz için bunun şekillendiğini bilmeniz gerekir.